Tombow Monograph Zero uçlu kalemini tanıtmak için karşınızdayım. Tombow markası çok uzun yıllardır ülkemizde yaygın olan bir Japon markası. Çocukluğumda da vardı, öncesinde de vardı. Ülkemizde daha çok uçları ile hatta eskiden 07 ucu olan var mı diye sormak yerine 07 Tombow ucu olan var mı diye soran Chooser Beggar dedikleri seçici dilenciler vardı. İstenmesi normaldi çünkü çok ciddi bir kalite farkı vardı. Böyle reklam görsellerindeki gibi esnekliğini test ediyorduk sürekli. Çocukluğumdan hatırladığım başka bir şey ise markanın ismini uzun süre Tombow sanmamızdı. Çünkü o yıllarda kullandığı logosunda W harfi kendini hiç belli etmiyordu. 100. yılı 2013'ten itibaren Yusufçuk bulunduran logoya geri dönmüşler ki zaten Tombow Japonca'da Yusufçuk anlamına gelen Tonbo kelimesinden türetilmiş. Japonya'da uçlarından daha çok silgileriyle hatta kurşun kalemleriyle meşhur. Mono 100 serisi kurşun kalemleri kullanıcıların H ve B sertlik skalasının istikrarına en çok güvendiği kalemlermiş. 12'li kurşun kalem paketlerinde hediye olarak silgi ekleyince kullanıcılar silgiyi beğenip ayrıyetten satın almak istemişler. Böylelikle dünyanın en çok tanınan Tombow mono silgisi doğmuş. Ceketi bile var. Yani Delgard videosunda mecazen söylemiştim. Bu sefer mecaz olarak değil, gerçekten ceketi var. Tişörtü, klasörü, havlusu, plastik çantası, bez çantası, temizleme rulosu ve yastığı bile var. Yani kısacası ikonik bir silgi. Hatta bugün inceleyeceğim modelin isminde Zero olması 2.3 mm çapındaki silgisinden kaynaklı. Mono, kurşun kalem ve silgi haricinde versatil kalem olarak da var. Vintage, Mono 16, Mono 17 gibi kalemler varmış ama güncel olarak Monograph serisi var. Bende olan Standard Shaker, Light, Grip, Zero ve Fine modelleri ülkemizde makul fiyatlarda bulunabiliyor. Distribütörün olmasının avantajıyla. Ben çocukken distribütörü Servey'de zaten bu ortaklığın sebep olduğu Servey deyip ülkemizdeki en büyük uçlu kalem hiti. Yani hiçbir dönemde bir modelin bu kadar çok yaygın olduğunu hatırlamıyorum. Sanmıyorum da. Şimdiki distribütörü Lisans Kırtasiye. Bu Live onların logosu. Bende olmayan 1.5 mm uçlu Work, siyah renkli Tun ve yandan basmalı üretimi durmuş olan One modelleri var. Bugün inceleyeceğimiz Zero'nun da üretimi durmuş. Üretimi 2016'da başlamış ve 2022'de durmuş ama halen piyasada fazlasıyla ve çok iyi fiyatlarda bulunabiliyor. Japonya'da çıkış fiyatı bu kutu içindeki sayıdan anlayabileceğiniz üzere diyeceğim ama kamerayı netlemekte sıkıntı yaşıyorum. Vergi hariç 600 yen. Geçen yıl 0.5'ini 200 liraya almıştım. 0.5'ini aldıktan sonra 0.3'üne 300 liraya almıştım. Hala bu fiyatlara yakın bulunabiliyor. Bu fiyatlarda bulunabiliyor ki bence ederi 450-500 aralığında. 0.3'ün sadece mono ikonik çizgili deseni var. 0.5'in buna ek olarak metalik mavi, yeşil, gümüş ve pembe renkleri var. Renkleri yüzünden gövdenin metal olduğu sanılabiliyor ama plastik gövdeye sahip. Çizgili olan da resimlerde tamamı desenliymiş gibi görünebiliyor ama büyük bir kısmı şeffaf. Genelde ürünlerde pembe renkler normalde pahalı görüyorum ama kalemlerde de tam tersini görüyorum. Genelde en ucuz rengi pembe rengi oluyor. Ucuz olması dışında da rengini bayağı beğendim. Gümüş ve mavi renkler de fotoğraflarda iyi göründü. Tasarımı öğrencilere yönelik. Çıktığında Good Design ödülünü kazanmış. Açıkçası ödülleri pek anlamlı görmüyorum ama ödülün sayfasında tasarımcının fikirlerini görebilirsiniz. Taslak kalemlerinin profesyonel kullanımdan daha çok gündelik olarak kullanıldığının farkında ve ona göre bir tasarım hedeflenmiş. Hem teknik çizim yapabilecek hem de istikrarlı bir yazma silme işlevi hedeflenmiş. Ürün sayfasında da 1975-80 arası taslak kalemleri ürettiklerini ama bilgisayar destekli tasarım kullanılması nedeniyle yaygınlaşması nedeniyle üretimi bıraktıklarını ama öğrencilerden ve profesyonellerden gelen artan talep dolayısıyla genel kullanıma yönelik bir taslak kalemi yaptıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla cetveliyle kullanmaya yönelik 4 mm iğne uçlu, buna ek olarak ucun
paslanmaz çelikten yapıldığını ve bu 0.5 ucu saran etrafındaki kısmın komple çapının 0.85 mm olduğu için ucun kağıda temas ettiği yerin görünürlüğünü arttırdığından bahsetmişler. Birazdan tutma yerlerini de kıyaslayacağım. Pilot S10 ile karşılaştırdığımda kalınlık olarak aralarında bir fark göremedim. Ama bu karşılaştırma örneği olarak çok üst seviye bir örnek. Hatta en üst seviye. Aklıma gelen ilk kötü örnek Skrix Trek ile karşılaştırdığımda kalınlık farkı olduğunu gördüm. Bu en uç kısmın çapında. Şimdi konudan uzaklaşmak istemem ama bu Trek kalemini asla önermiyorum. Şu arka kapağı en ufak temasta, hatta sallantıda yerinden ayrılıyor. Adeta gezintiye çıkıyor. Hatta kalem almamaya inat ettiğim dönemde öğrencimle soru çözümü yaparken sürekli yerinden çıkıp beni rahatsız etmişti. Böyle kötü bir anısı var. Bunu almayın. Farklı bir formatta kırtasiyelerde bulabileceğiniz ucuz kalemlerle ilgili bir video yapacağım. Bunun yerine tercih edebileceğiniz, onu bekleyin. Neyse. Uç ilerletme hassasiyeti son derece hassas. On basışta 4 mm uç ilerletiyor. Pentel yöneticileri 0.5 uçlu kalemler için yaklaşık 5 mm öneriyor. Yani genellikle istenenden daha da hassas. Bundan daha hassası Stadler Rek ve benzeri kalemlerde elde edilebilir. Ama 4 mm çok iyi bir nokta. Yani bundan daha hassası da faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum. Kalem elime geçer geçmez bunu görünce hassasiyetinden ve hafifliğinden dolayı bu kalem çok iyi 0.3 kalemi olur deyip 0.3'ünü almıştım. Normalde bir kalemden birden fazla almıyorum ama bunun 0.3'ünü çok cazip gördüm. Kavrama malzemesi pirinçten ve yalıtımını çok maliyetsiz bir biçimde güzelce hallettiklerini düşünüyorum. Yani sallantı yapacak bir mesafe bırakmamışlar. Ancak monograf serisindeki diğer kalemler gibi mekanizması zor sökülüyor ve sökerken kalıcı hasar verme riski bulunuyor. Gövdesi plastik. Klipsi 3.2 cm uzunluğunda metal. Yani şu standart modelde klipsi çok kötü ama Zero modelinde de bayağı iyi. Knurled grip, tırtıklı tutma yeri hiç agresif değil, çok yumuşak. Pointy mountain dedikleri sivri uçlu knurled olmasına rağmen yumuşak. Eli hiç rahatsız etmiyor. Yani daha yumuşak knurled grip olarak S10 ve Reg öneriliyor ama onlar zaten hill yani düz tepe türünde knurl'e sahip. Yani özellikle S10 bana göre tutması en keyifli knurled ama türünden dolayısıyla ve kaydırmama işlevinden dolayı Monograph Zero'yu çok takdir ediyorum. Tutma yeri bayağı kısa ama benim için yeterli. Yani bundan daha fazlasına ihtiyacım yok. Tutma yerinin çapı sabit 9.5 mm. Standart modelden çok daha az ince ve benim için bayağı ideal. Maalesef metal tutma yeri kararıyor. Hem de çok kısa sürede kararıyor. Benzer bir şekilde gövdesinin boyası da atabiliyormuş. Özellikle eli terleyenler bu iki kozmetik sorunu göz önünde bulundursun. Tutma yeri çok kısa, küçük bir parça olmasına rağmen 6.4 gram ağırlığında. Yani toplamda 16.5 gram ağırlığındaki kalemin ağırlık merkezini bir hayli öne atıyor. Şu 0.5 yasısının hemen üstünde ağırlık merkezi. Uçtan yaklaşık 5.8 santim uzaklıkta, %39 oranında öne yakın. Yani faydası olacağına inanıyorsanız bu bir artı yön olabilir ama ben bu kadar hafif kalemlerde yani ortada ya da önde olmasına çok takılmıyorum. Yani çok arkada olmasın yeter. Son olarak silgisi hakkında konuşalım. Yani normalde hiç konuşmam ki zaten kullanmam. Ama Japonya'da özellikle Tombow kalemlerin silgi yedeklerini çok ucuza ve
çok yaygın bulundurabildiği için kullanmaktan çekinmiyorlar. Zaten ucuz bir kalem ama belki de bu yaygın yedek satma meselesi yüzündendir. Silgisinin arkasında iğnesi yok. Yani belki benim hatamdan kaynaklıydı, emin değilim ama başka bir 03 kalemde silgi arkası iğne olmamasının sıkıntısını yaşamıştım. Yarı yolda kalmıştım. Ki fiyat performans olarak önemli, sevdiğim bir kalem. Tombow'un plastik ince zero silgisi 2,5 santim uzunluğunda, 2,3 milimetre çapında. Milimetrik isabetli silmek için faydası olur ama garip bir şekilde yazıları kötü siler. Haberiniz olsun. Yani bir cümle, bir satır silinecek bir silgi değil. Zaten özünde ressamların silerek detay işlemek için kullandığı incelikte bir silgi. Çok sert bastırsanız bile içe göçmüyor. Ve kırılıp kopmaya karşı özellikle güçlendirilmiş. Uç basma yeri sallanmıyor, ses çıkarmıyor. Ama uçları arkadan eklemek için bu dönen silgi mekanizmasını komple çıkarmak garip geliyor. Standart model bu konuda daha da kötüydü. Dönen silgi mekanizması olunca haliyle bunun kapağı olmuyor. Kapak kaybetme yaygın bir sorun ama bir zahmet bu silgi kısmını kaybetmeyin. Puanlama kısmında biraz maddeleri azaltmaya çalışıyorum. Ve artık 5 üzerinden puanlayacağım ama ekstrem örnekler 5 üzerinden 6-7 olabilecek. Onun için harfli sistemi kullanıyordum ama benim bile kafam karışıyor. Puanlama. Tutuşu 5. Kaydırmayan tırtıklı yüzeyi olmasına rağmen gayet yumuşak. Uzun kullanımda dahi hiç rahatsız etmiyor. Konforu, ya tutuşunu zaten söyledim. Ona ek olarak hafifliği ve ağırlık merkezi hiç rahatsız etmiyor. Uç kısmın çok uzun görünmesi yazım konforunu kötü etkiler sanmıştım ama hiçbir sıkıntısı yok. Benim için gayet iyi. Konforu da 5. Tasarımı çok sade bir tasarım var. Metalik renkli gövdeleri çok güzel görünüyor. İkonik çizgili tasarım düşüncesi de güzel ama şu şeffaf kalan kısımları görmenin pek anlamlı olmadığı yerleri gösteriyor. Yani tırtıklı tutma yerinin arkasında kalan asıl önemli kısmı göstermiyor. Yani kalemin işleyişine dair hiçbir şey göstermiyor buradaki şeffaf kısım. O yüzden şeffaf olmasına hiç anlam veremedim. Mavi ve siyah renklerle kaplı olsaydı daha çok beğenirdim. Bu dönen silgi mekanizmasını da normalde görüntü olarak sevmem ama kalemin genel yapısına göre çok uyumlu olmuş. Klipsin kısa olması da hoşuma gidiyor. Tasarıma 4 veriyorum. Vers çok gönüllü. Zaten tasarımcısının da istediği gibi hem profesyonel kullanıma hem de günlük kullanıma uygun. 5 veriyorum. Kalite, kalem düşük orta arası segmentin kalemi. O yüzden beklentinizi buna göre şekillendirmeniz lazım. Yine de çok hassas uç ilerletme mekanizmasının hatırına 4'ten düşük vermek istemem. O yüzden 4 veriyorum. Fiyatı 5. Yani şu an hala büyük 2026'da 05'inin 244'e 03'ünü 299'a görüyorum. Üretimi durmasına rağmen çok iyi fiyat ama sanırım satıcıların elinde kaldığı için, pek alanı olmadığı için düşük. Şimdi pozitif yönleri. Ucuz. En son söylediğim gibi. Konforlu. Yani tutma yeri tırtıklı ama tırtıklı olmasına rağmen çok yumuşak, rahatsız etmiyor. Çok yönlü. Hem profesyonel kullanıma uygun hem de günlük kullanıma uygun. Zaten tasarımcı
ana hedefi buymuş tasarımcısının. Uç basma hassasiyeti çok iyi. Yani muhtemelen, ya ben pek kullanmıyorum. Muhtemelen siz de pek kullanmazsınız ama çok kaliteli bir detay silgisi var. Yani Tombow zaten silgileriyle meşhur olduğunu söylemiştim. Hatta ismini de aslında silgiden aldığını söylemiştim. Bu Zero silgisinden. Hatta daha önce çok gözüme çarpmamıştı. Bu çizimi yaparken fark ettim. Yani kalemin üstünde Mechanical Pencil / Eraser yazmışlar. Yani bu kadar çok yer vermeye değer görmüşler silgiyi. Hani bu bir sadece kalem değil, kalem artı silgi olduğunun vurgusunu bu kadar çok yapmışlar. O yüzden artı yönlerini kaliteli silgisi olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli bir ama detay silgisi. Bu genel kullanım için faydalı değil. Hatta ortalama bir silgiden daha kötü olur. Şimdi eksi yönleri, üretimi durmuş olması. Bir eksi yön olarak sayılabilir mi? Siz karar verin. Düşük segment kalemi. Üst segment versiyonu yok izim. Eksi yön olarak. Bu S10 orta segment ama en üst kalite. Yani şimdi bu kalemi çok övdüm ama S10'un rakibi değil. Şimdi bu kalemi de çok övdüm ama bir tane kalem alayım, onu da en iyilerden alayım diye düşünüyorsanız sizi memnun etmeyebilir. O segmentin kalemi değil. Son olarak görüşüm, kesinlikle öneriyorum. Yani biraz daha iyi olsa en iyiler listesine girerdi ama daha iyi olsa daha pahalı olurdu. Bu sefer beklenti değişirdi. Bu Monograph serisinden en beğendiğim Fine. Ama fiyatına göre en beğendiğim Zero. Kanal hakkında şunu söyleyeyim. Temmuz ayında bu video hazır olacak garanti demiştim. Yani yine beklenmedik şeylerden dolayı geciktirdim. Teknik olarak Temmuz ayı içerisinde yüklemiş oldum. Bu ilk videolar biraz kalem hariç her şeyden bahseder gibi oluyor. Aynı markanın başka kalem videoları daha kısa ve öz olacak. Yorumlarda öneri isteyen bir izleyici söylediğim kalemlere bu kalemlerin de videosu gelsin demişti. Yani çok uzun zaman oldu artık. Çok anlamı kalmadı ama o sırayla devam ederim. Yani yorumlarda istek parça isteyebilirsiniz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Güle güle.